Dünya üzerindeki en sıra dışı evrim deneylerinden biri, gözlerden uzak, tek bir adada gerçekleşti. Burada yaşayan canlıların büyük bölümü, gezegenin başka hiçbir yerinde bulunmaz. Bu bir tesadüf değil. Bu, milyonlarca yıl süren izolasyonun sonucudur. Yaklaşık 88 milyon yıl boyunca Madagaskar, diğer tüm kara parçalarından kopuk kaldı. Bu süre zarfında, doğa kendi kurallarını yeniden yazdı. Rekabet azaldı. Boş ekolojik alanlar ortaya çıktı. Ve evrim, sınırlarını zorlayacak yeni yollar buldu. Ortaya çıkan sonuç ise, bilim insanlarının hala çözmeye çalıştığı bir biyolojik hazine. Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nun ortasında yer alan bu ada, yüzeyde sıradan bir tropikal bölge gibi görünebilir. Ancak ormanlarının içine girildiğinde, zamanın farklı aktığı bir dünyaya adım atılır. Burada duyulan sesler, görülen hareketler ve karşılaşılan canlılar, modern dünyadan çok daha eski bir geçmişe aittir. Bu dünya, lemurların dünyasıdır. Ve bu canlılar, evrimin en çarpıcı başarı öykülerinden birini temsil eder. Çünkü dünya üzerindeki yüzü, aşkın lemur türünün neredeyse tamamı, sadece burada yaşar. Peki neden? Neden Afrika'da değil? Neden Asya'da değil? Neden başka hiçbir kıtada doğal olarak bulunmuyorlar? Bu sorunun cevabı milyonlarca yıl öncesine uzanıyor. Yaklaşık 160 milyon yıl önce. Madagaskar, Afrika'nın bir parçasıydı. Daha sonra kıtaların yavaş hareketiyle Afrika'dan ayrıldı. Milyonlarca yıl sonra ise Hindistan da adadan uzaklaşarak kuzeye doğru ilerledi. Böylece Madagaskar, dev okyanusun ortasında tek başına kaldı. Bu yalnızlık milyonlarca yıl boyunca devam etti. İşte tam da bu nedenle adadaki canlılar dünyanın geri kalanından tamamen farklı bir evrim yolu izledi. Fakat hikaye burada başlamıyor. Asıl soru şuydu: lemurlar bu adaya nasıl ulaştı? Bugün bilim insanlarının en güçlü açıklamalarından biri, ilk bakışta inanılması güç görünüyor. Yaklaşık 50 ila 60 milyon yıl önce, Afrika kıyılarında yaşanan büyük fırtınalar dev ağaçları köklerinden söküyor. Toprak, bitki örtüsü ve dallarla birlikte devasa doğal sal parçaları oluşturuyordu. Bu doğal salların üzerinde küçük memeliler de bulunabiliyordu. Okyanus akıntıları bu bitki adacıklarını haftalar boyunca doğuya taşıyordu. Elbette, bu yolculuk son derece tehlikeliydi. Açlık, susuzluk, fırtınalar ve kavurucu güneş, bu canlıların büyük bölümünün hayatta kalmasını neredeyse imkansız hale getiriyordu. Fakat evrim, milyonlarca denemeden yalnızca birinin başarılı olmasını ister. Ve görünen o ki, bu inanılmaz yolculuklardan biri başarıyla sonuçlandı. Küçük bir primat grubu, Madagaskar kıyılarına ulaştı. İşte bugün yaşayan tüm lemurların, bu küçük kurucu topluluktan türediği düşünülüyor. Belki sayıları çok azdı. Belki yalnızca birkaç birey hayatta kalmıştı. Ama bu, yeni bir dünyanın başlangıcı olmaya yetti. Çünkü onları bekleyen ada, diğer kıtalardan tamamen farklıydı. Burada büyük kediler yoktu. Maymunlar yoktu. Şempanzeler yoktu. Goriller yoktu. Yoğun rekabet de yoktu. Doğa, adeta boş bir sayfa sunmuştu. Ve lemurlar, bu boş sayfaya kendi hikayelerini yazmaya başladılar. Milyonlarca yıl boyunca her yeni nesil çevresine biraz daha uyum sağladı. Bazıları geceleri aktif olmaya başladı. Bazıları gündüz yaşamını seçti. Kimileri dev ağaçların en yüksek dallarına yerleşti. Kimileri bambu ormanlarına uyum sağladı. Kimileri ise yerde yaşamaya başladı. Zaman ilerledikçe tek bir atadan birbirinden çok farklı onlarca lemur türü ortaya çıktı. Kimi yalnızca birkaç santimetre büyüklüğündeydi. Kimi ise neredeyse bir çocuk kadar uzun sıçrayabiliyordu. Üstelik her biri Madagaskar'ın farklı yaşam alanlarında kendine özel bir yer edinmişti. İşte bu yüzden bilim insanları Madagaskar'ı dünyanın doğal evrim laboratuvarı olarak tanımlar. Çünkü burada yaşanan süreç başka hiçbir yerde bu kadar açık biçimde gözlemlenememektedir. Her orman, her dağ, her vadi yeni bir yaşam biçiminin ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Lemurlar sadece bu adaya uyum sağlamadı, aynı zamanda bu adanın şekillenmesinde de önemli rol oynadı. Tohum taşıdılar, ormanların yenilenmesine katkıda bulundular, çiçekleri tozlaştırdılar ve milyonlarca yıl boyunca Madagaskar'ın doğasının ayrılmaz bir parçası oldular. Bugün onların gözlerine baktığımızda sadece sevimli bir hayvan görmüyoruz.
Aynı zamanda milyonlarca yıllık bir yolculuğun izlerini görüyoruz. Birkaç küçük canlının neredeyse imkansız görünen bir okyanus yolculuğuyla başlayan hikayesi, bugün hala yaşamaya devam ediyor. Fakat lemurların hikayesi yalnızca kökenlerinden ibaret değil. Asıl şaşırtıcı olan bu canlıların geliştirdiği inanılmaz davranışlar, karmaşık sosyal yaşamları, farklı türleri ve doğayla kurdukları benzersiz ilişkidir. Bir sonraki bölümde lemurların günlük yaşamına yakından bakacağız. Ormanın sessiz dansçılarını, kilometrelerce öteden duyulan şarkıları söyleyen dev lemurları, gece karanlığında avlanan minik türleri ve onları dünyanın en sıra dışı primatlarından biri yapan özellikleri birlikte keşfedeceğiz. Bir ormanın gerçekten canlı olduğunu nasıl anlarsınız? Belki kuşların sesinden, belki yaprakların rüzgarla dans etmesinden, ama Madagaskar'da ormanın kalbi lemurlarla atar. Güneş doğarken ağaç tepelerinde ilk hareket başlar. Halka kuyruklu lemurlar, uzun kuyruklarını havaya kaldırarak birlikte ilerler. Bu yalnızca yürüyüş değildir. Her kuyruk, grubun birbirini takip etmesini sağlayan doğal bir işarettir. Lemurların çoğu, hayatlarını tek başına değil, aileleriyle birlikte geçirir. Her grubun bir lideri vardır. Fakat şaşırtıcı olan, bu liderin çoğu zaman bir erkek değil, bir dişi olmasıdır. Primatlar arasında bu durum oldukça nadirdir. Dişi lemurlar, yiyecek paylaşımında önceliklidir. Dinlenecek en güvenli yeri onlar seçer ve grubun geleceğini belirleyen kararların büyük kısmı onların davranışlarına göre şekillenir. Ancak lemurları sıra dışı yapan tek özellik sosyal yaşamları değildir. Onlar birbirleriyle konuşmanın onlarca farklı yolunu geliştirmiştir. İndri adı verilen en büyük yaşayan lemur türü ormanın en etkileyici seslerinden birini çıkarır. Sabahın erken saatlerinde yükselen bu uzun melodiler, yoğun ormanın içinde kilometrelerce uzağa ulaşabilir. Bu sesler sadece bir çağrı değildir. Aynı zamanda bu bölge bize ait mesajını taşır. Bilim insanları her grubun şarkısında küçük farklılıklar bulunduğunu keşfetmiştir. Tıpkı insanların farklı aksanlarla konuşması gibi. Lemurların da kendilerine özgü ses kalıpları vardır. Ancak ses, iletişimin yalnızca bir parçasıdır. Bazı türler kuyruklarını kullanarak haberleşir. Bazıları yüz ifadeleriyle duygularını gösterir. Bazıları ise koku bezlerinden salgıladıkları özel kokularla. Yaşam alanlarını işaretler. Özellikle halka kuyruklu lemurlar bazen ilginç bir mücadeleye girer. Bilim insanlarının koku savaşı adını verdiği bu davranışta erkekler kuyruklarına kokularını sürer. Ardından kuyruklarını rakiplerine doğru sallayarak güç gösterisinde bulunurlar. Gerçek bir kavga başlamadan önce kazanan çoğu zaman en güçlü kokuyu bırakan birey olur. Bu sayede enerji kaybı ve yaralanma riski azalır. Madagaskar'ın geceleri ise tamamen farklı bir dünyaya dönüşür. Gündüz sessiz kalan dallar bu kez minik fare lemurlarıyla dolar. Bir insanın avucuna sığabilecek kadar küçük olan bu canlılar, dünyanın en küçük primatları arasında yer alır. Ağırlıkları bazen yalnızca birkaç 10 gramdır. Ancak küçücük bedenlerine rağmen gece boyunca büyük alanları dolaşabilir. Böcekler, meyveler ve çiçek nektarıyla beslenebilirler. Bazı fare lemurları, kurak dönemlerde enerji tasarrufu yapmak için haftalarca sürebilen uyuşukluk haline girer. Bu özellik, primatlar arasında son derece nadir görülür. Lemurların en dikkat çekici yeteneklerinden biri de olağanüstü sıçrama kabiliyetleridir. Özellikle sifakalar, dallar arasında neredeyse 10 metreye ulaşan sıçramalar yapabilir. Ancak onları daha da ilginç yapan, yerde hareket etme şekilleridir. Arka bacakları çok güçlü olduğu için 4 ayak üzerinde rahat yürüyemezler. Bunun yerine 2 ayakları üzerinde yanlara doğru zıplayarak ilerlerler. Uzaktan bakıldığında adeta dans ediyorlarmış gibi görünürler. Bu görüntü, Madagaskar'ın en unutulmaz doğa manzaralarından biridir. Fakat lemurlar yalnızca ilginç davranışlarıyla değil, ormanın geleceği için üstlendikleri görevlerle de vazgeçilmezdir. Her gün tükettikleri meyvelerin tohumlarını kilometrelerce uzağa taşırlar. Bazı ağaç türleri tohumlarını yayabilmek için neredeyse tamamen lemurlara bağımlıdır. Yani bir lemur, farkında olmadan yeni bir ormanın doğmasına yardım edebilir.
Bu nedenle bilim insanları onları yalnızca primat olarak değil, Madagaskar ormanlarının doğal bahçıvanları olarak da tanımlar. Ne var ki, bu kusursuz denge sonsuza kadar sürmedi. İnsanların adaya ulaşmasıyla birlikte ormanlar küçülmeye başladı. Lemurların binlerce yılda kurduğu yaşam düzeni kısa süre içinde değişmeye başladı. Bugün bir zamanlar özgürce dolaştıkları birçok bölge artık yok ve bazı lemur türleri sessizce zamanla yarışıyor. Bir sonraki bölümde lemurların karşı karşıya olduğu en büyük tehditleri, yok olma tehlikesini, koruma çalışmalarını ve bu eşsiz canlıların geleceğinin neden yalnızca Madagaskar için değil, tüm dünya için önemli olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Milyonlarca koca yıl lemurlar, Madagaskar'ın bu balta girmemiş ormanlarında neredeyse hiç değişmeden yaşamayı başardı. Buzul çağları geldi, geçti. İklimler sertleşti, deniz seviyeleri yükseldi. Doğa defalarca yeniden şekillendi. Buzul çağları geldi, iklimler değişti, deniz seviyeleri yükseldi. Doğa defalarca yeniden şekillendi. Ama lemurlar her seferinde hayatta kalmanın bir yolunu buldu. Fakat yaklaşık 2000 yıl önce adaya yeni bir tür ulaştı. İnsan. Lemurların milyonlarca yıl boyunca karşılaşmadığı en güçlü rakip. İnsanlar geldikten sonra ormanlar tarım alanlarına dönüştü. Binlerce yıllık ağaçlar kesildi. Yaşam alanları parçalandı. Belki de bu yüzden onları doğada görmek artık bir mucizeye tanıklık etmek gibi. Çünkü yaşam alanları her geçen yıl bir nefes boyu daha azalıyor. Üstelik tehlike sadece orman kaybı değil, iklim krizi, amansız kuraklık ve kaçak avcılık, lemurların geleceğini her gün bir öncekinden daha belirsiz kılıyor. Ancak bu kadim hikayenin sadece hüzünlü bir sonu yok. Çünkü umut hala yeşermeye devam ediyor. Madagaskar'daki biyologlar, koruma ekipleri ve yerel halk, bu eşsiz canlıların nefes almaya devam etmesi için büyük bir mücadele veriyor. Milli parklar kuruluyor, bozulan ormanlar yeniden ağaçlandırılıyor. Doğa, kendisine bir fırsat verildiğinde, yaralarını nasıl sarabildiğini bizlere bir kez daha kanıtlıyor. Aslında lemurları korumak sadece bir hayvan türünü korumak değildir. Bir lemur kaybolduğunda onun taşıdığı tohumlar da ölür. Ormanın gizli dengesi bozulur ve o görünmez hayat zinciri kopmaya başlar. İşte bu yüzden bilim insanları lemurları Madagaskar ormanlarının atmayan kalbi olarak görüyor. Belki de lemurların bize verdiği en büyük ders şudur: güç her zaman cüsseden gelmez. Küçük bir canlı, milyonlarca yıl boyunca koskoca bir adanın kaderini şekillendirebilir. Bir türü korumak, aslında bütün bir yaşam ağını, yani geleceği korumaktır. Bugün Madagaskar'ın derinliklerinde yankılanan her lemur sesi, milyonlarca yıllık evrimin hala devam ettiğine dair bir çığlıktır. Bu seslerin yarında duyulup duyulmayacağı, belki de artık doğaya değil, bizlerin vereceği kararlara bağlı. Gelecek nesiller, bu canlıları sadece belgesellerde mi izleyecek? Yoksa bugün attığımız küçük adımlar sayesinde, Madagaskar ormanları yüzlerce yıl sonra bile onların sesleriyle yankılanmaya devam mı edecek? Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Lemurların milyonlarca yıl boyunca bu zorlu adada izole kalıp hayatta kalmasını sağlayan en önemli sır sizce neydi? Adanın ulaşılamaz olması mı? Doğal seçilimin mucizesi mi? Yoksa güçlü rakiplerin yokluğu mu? Yorumlarda kendi teorilerinizi bizimle paylaşın. Sizin bakış açınız bu büyük resmin eksik kalan parçası olabilir. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız, bilimsel gerçeklere dayanan yeni belgesellerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki yolculuğumuzda yine dünyanın en gizemli köşelerinden birine doğru keşfedilmemiş hikayelerin peşine düşeceğiz. Doğanın yazdığı yeni bir hikayede tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.